Arkadaşlar merhabalar. Bugün hafta sonu normal Forex piyasası kapalı ama kripto piyasaları açık. Normal zamanlarda hafta sonu video çekmiyorum ama bugün özellikle çekmek istedim. Durumu da göstereyim istedim. Şimdi dün gelen enflasyona direkt bağlantılı çekirdek kişisel tüketim giderleri oldukça yüksek geldi. Beklentilerden yüksek geldi. Yani bunun anlamı şu: enflasyon dezenflasyon sürecinde olduğunu söyleyen Powell'ı zorlayan bir enflasyon. Yani enflasyonda hala bir yükseliş e, görülmekte. Özellikle TDI verisinden sonra gelen bütün ABD verileri artık faiz artışlarının sonuna gelindi fiyatlamasını tersine çevirdi. Yani faiz artışları devam edebilir ve hatta 0,25 pipslik iki tane faiz artışından sonra faiz artışı bitecek beklentisini fiyatlayan piyasaya şok etkisi yaratan verilerdi bunlar. Şu anda da o 25 pipsin 50 pipse dönüştüğünü görmekteyiz. Tabi durum böyle de olunca bütün enstrümanlar son bir aydır inanılmaz bir baskı altında kaldı ve ciddi de bir düşüş yaşadı. Şimdi dünkü videoda da bahsetmiştim. Benim elimde gümüş pozisyonlarım vardı ve o gümüş pozisyonları dün görüyorsunuz burada stop oldu. Olacağını da tahmin ettiğimi söylemiştim. Ve hatta yani gümüşte kaçta kapatmış? Gümüşte 20.76'da kapatmış. Benimkisi de 21.08'de stop olmuş. Ve de dünkü o gümüşün etkisiyle de yaklaşık 380 euro realize edilmiş zarar geldi. Yani toplamda 394 euroluk bir zararım oluştu. Şimdi bu zarardan sonra da mesela Trader'daki Copy Trade sayfasına gelip baktığımızda bizim %300'e yakın yapmış olduğumuz büyüme bir ay içerisinde %130'a kadar gerilemiş oldu. Yani hala portföy elimdeki portföyüm toplamda 290 euroluk hesap varlık olarak dahi bakmış olsak hala karda 540 euroluk bir varlık görünmekte. Peki bütün bunlardan sonra stratejiyi nasıl güncelledim ya da nasıl trade yapacağım konusuna gelince de onu da şöyle göstermiş olayım. Şimdi stratejimde kriptolarda ve diğer tüm enstrümanlarda yine buy tarafında olacağım tüm enstrümanlarda risk iştahım nötr. Anlamı şu: bana vermiş olduğu şuradaki hedef kanal kadar düşüş gerçekleşirse alım yapacak. Ama arada bir fark oluşturdum. Daha önce aldığım pozisyonları uzun süre taşımak istediğim için buradaki stop loss noktalarını yüksek tutuyordum. Şu anda bu stop loss noktalarını düşürdüm. Yani pozisyonu açacak ve yine buradaki hedef kanalın %30'u kadar düşüş gelirse stop olacak. Artık elimde tutsun istemiyorum. Çünkü bu tekrar yükseliş trendine girene kadar bu şekilde çalıştıracağım. Kötü ABD verileri gelmeye başlayıp da bu yükseliş trendi başladığında
hem buradaki stop loss noktamı yukarıya taşıyacağım hem de alım bölgelerinde risk iştahımı arttıracağım. Ama o güne kadar yani o baskı süresi devam edene kadar alım noktalarımda yine nötr, fakat stop loss noktalarım daha erken stop loss noktaları olarak ayarladım. Ve bir değişiklik yapmıştım. Bu şekilde portföy yönetmeye çalışacağım. Elimdeki yine yaklaşık 16 tane, yani 8 tane AVAX, 8 tane de Tesla pozisyonum var ve bunlar da istiren stop loss ya da stop loss noktası koymadım. Yani bu 16 tane pozisyonu taşıyacağım ama bundan sonra açılacak olanlarda stop loss noktaları dediğim gibi çok daha düşük noktalara koymuş oldum. Bu ayarlamaya göre de yine işlem noktalarını algoritmanın verdiği işlem noktalarını söylemiş olayım. Bitcoin'de 22.042 gelirse buy yapacak. Ethereum'da 1524 gelirse buy yapacak. AVAX'ta 17.02 gelirse buy yapacak. Matic'te 1.16.99 yani 1.17 gelirse buy yapacak. DOT'ta da 6.03 gelirse buy yapacak. Diğer enstrümanlar zaten kapalı. Bu video bu kadarlık. Pazartesi günü piyasalar açıldığında diğer enstrümanları da değerlendirmiş oluruz. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.